Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. İlyas Efendimizin dönemine gidiyoruz. Beni İsrail'in devletleşme sürecinin adımlarının atıldığı, önemli gelişmelerin yaşandığı bir devir. Bu arada elbette Hz. Hızkil aleyhisselamdan kısaca bahsetmek gerekiyor. Frigya bölgesine hakkı beyan eden bir hekim olarak görevlendirilmiş olan Hz. Hızkil aleyhisselam, kendisi Frigya'nın ölmüş cesetlerini canlandırınca Fenikelilerin sonunu getirmiş olan bir peygamber olarak karşımızdaydı. Hz. İsa aleyhisselamdan önce de başka peygamberlerin kendi yaşamış oldukları dönemde ölmüş olan bir zatın Allah-u Zülcelal'in izni inayetiyle bu mucizeyi göstermiş oldukları çok defa yaşanmıştır. Sahabe-i İkram dönemine geldiğimizde de Hz. Ebubekir Efendimizin kıssasında da bu durumu göreceğiz, Allah nasip ederse vakti geldiğinde. Dolayısıyla Frigya'nın Kudüs bölgesindeki etkisinin yavaş yavaş kırıldığı bir döneme geldik. Fenikeliler ayrı, Frigyalılar ayrı, ama Frigya Ege bölgesinin artık önemli bir konjektürel merkeziydi ya, bu merkezin oluşum sürecinde Hz. Hızkil aleyhisselamın bu mucize-i ilahisi nihayetinde Ege bölgesinin Kudüs üzerindeki etkilerinin kırılmaya başlamasına vesile oluyor. Onlar iman hakikatine yaklaştıkça Kudüs daha da rahat yaşanabilir bir hale geliyor. Özellikle iman akidesinin yayılması açısından. Hz. İlyas Efendimiz ise 1183 yılından doğuyor milattan önce. 45 yaşında vefat eden Hz. İlyas Efendimiz 17 yaşındayken peygamber oluyor. Hz. Hızkil orduyu sevk ederken gönderilmiş olan bir zat olarak karşımıza çıkıyor. Hz. Hızkil ise milattan önce 1120 yılında vefat ediyor. Hz. İlyas ona yardım eden Elyasa peygamberle beraber ondan bir yıl sonra vefat eden bir zat. İşte bu zatların yaşamış olduğu dönem şu manada oldukça ehemmiyetli. Kudüs'ün daha rahat bir tavra bürünmesi, Hititlilerin yıkılması, bu yıkılışla beraber sistemin baştan aşağı değişiyor olması Kudüs'te federatif bir yapının kuruluşuna zemin hazırlıyor. Hz. İlyas bu manada Beni İsrail'i bir arada tutarak, onları daha doğrusuyla bir arada tutabilmek için federatif devlet yapısını kurmuş olan ilk zat olarak karşımızdadır. Zira Beni İsrail'in kavimleri 12 ayrı kavmi, tabi bundan hariç kavimler de var ama 12 tane asli aile var tabiri caizse. Aşiret de diyebilirsiniz. Bu aşiretler, bu toplulukların kendi içerisinde bölgelerine ayrılmış bir biçimde hem kendi bölgesini koruyacak hem de kendi örf ve ananesini yürütebilecekleri zeminin oluşumunu sağlamıştı. Ancak bu manada söylemek gerekiyor, Hz. İlyas Efendimiz yine bu dönemde Sina Çölü bölgesini ihya edebilmek için ciddi bir mücadele vermiş, meclisi sahilde bir yapılandırmaya doğru götürmüştü ve Sina Çölü'nün Akdeniz'e bakan yarısı, o yarımadaya gittiğimiz zaman orada gemi inşası, önce limanlarla başlayan süreci kurdurmuştu. Çünkü temel niyet hep şu oldu Beni İsrail'in: Kudüs bölgesinden ziyade Sina Yarımadası'nda kendisini toparlayabilir halde olması asıl bir fikir olarak, asıl bir emri ilahi olaraktı. Beni İsrail bu noktada hem Kudüs'ü yaşamak istiyor oluşları, hem de bu manada henüz Hititlerin yıkılmış olmasıyla bölgenin tarımsal faaliyetlerinden elde edilen gelirin insanların ağızlarının suyunu akıtması oldukça önemliydi. Çünkü Kudüs hem zeytin hem zeytinyağı hem ticaret yollarının kesişim noktası hem de Akdeniz'in son noktası olarak önemli bir liman merkezi, karadan denize, denizden karaya ve kıtalar arası geçiş noktası olması, bu manada o devir için söylemek gerekirse oldukça önemli bir yerde duruyordu. Kendisi bu manada mabet bölgesi dediğimiz, yani Kudüs'ün şu anda görmüş olduğunuz ağlama duvarından başlayarak Beytül Makdis olarak Allah-u Zülcelal'in kutsamış olduğu Kudüs şehri, bu manada koruma ve güvenlik anlamında merkezinde hiçbir kavmin yöneticiliğine izin vermemişti Hz. İlyas Efendimiz. Zira böyle bir yönetim tarzında, federatif bir yönetim tarzında
Beni İsrail'in bir kavminin burada üstünlük sağlamasının onların birbirlerine düşmesine bir vesile olacağını Hz. İlyas Efendimiz kendisine verilmiş olan emri ilahi ve hikmet-i ilahiye ile net bir şekilde bilmekteydi. Ancak bu sürecin ne kadar devam edebilirliği tartışmalı bir konudur. Nihayetinde bizler gerçek bir devlet yapılanmasına giderken Talut'la Calut savaşı ve ondan sonraki Hz. Davud Aleyhisselam dönemine gidiyor olacağız ki işte o dönem Beni İsrail'in devlet matematiğiyle tamamen yerleşik edildiği bir dönemi bizlere izah edecek. Ancak Hz. İlyas Efendimiz, Hz. Hızkil Efendimiz ve Hz. İlyas'a yardım etmiş olan Hz. Elyasa peygamberler bu dönemde hem Ege baskısını engellemek hem Hz. Elyas'a doğuda Sina Yarımadası'nda görev yaparlarken Yahudilerin bölgede hem yaşayabilmeleri için hem de tevhid akidesinden çıkmamak üzere bir yaşam sürebilmeleri için onlara yardımcı oluyordu. Ancak yine bu dönemde Beni İsrail kendilerine gönderilmiş olan peygamberleri bir ayrıma tabi tutmaya başladıklarını göreceğiz ama tam da bu dönemde söylemsel olarak olmasa da fikirsel olarak var. Çünkü Kudüs'teki ve bölge coğrafyasına yavaş yavaş yeniden eski topraklarına dönmek isteyen bu zatlar, Beni İsrail kavmi nübüvvet hanedanlığıyla hükümranlık hanedanlığı diye iki ayrı kavramı önümüze getirdiler. Yani dediler ki bir, sizler işte Yuşa bin Nun Hazretleri, Hazreti İlyas, Hazreti Hızkil, kısmen Hazreti Elyas'a sizler nübüvvetin peygamberisiniz. Ne demek o? Sizler vahiy ilahiyi alıyorsunuz, bizleri adam etmeye çalışıyorsunuz. Ancak bizlere adam etmenin yanında bizler adam olduğumuzda ya da adam olma sürecimizde temel olarak ihtiyacımız olan şey paradır, imkandır, devlet olabilmektir. Bunun içinse Tanrı bizlere hükümdarlık hanedanlığını bahşetmiştir derler ve o noktadan itibaren de Hz. Davud, Hz. Süleyman gibi İslam peygamberlerini onlar devleti kurucuları olarak görmeleri hasebiyle ortaya koyarlar. Dolayısıyla İslam tarihinde ilk defa peygamberleri iki yapıda ele almaya kalkan, bu manada vahyi kendi kafasına ve kendi anlayışına göre iki eşit parçaya bölmeye çalışan, sonra bu parçalardan hükümdarlık hanedanlığını daha yukarıda görülmesi gerektiğini beyan eden, Muharref Tevrat'ta da bunun izlerini çok net ve açık bir şekilde görmemizi sağlayan bu anlayış, Yahudi anlayışının temel dönemleri, temel değişim dönemleri olarak karşımızda. Bu değişim dönemi ne yazık ki sonrasında da İslam topraklarında halifelik mevzuatında ayrı bir anlam ve anlam karmaşasına vesile olmuştur. Tabi o anlam karmaşasında inşallah Siyer-i Nebi yolculuğumuzda beyan etmeye gayret ediyor olacağız. Ama şimdi milattan önce 1100'lü yıllara artık geldik. Bu geldiğimiz tarihte ise Calut'la Talut savaşının yaşanacağı alanı anlatmaya başlayacağız. Elbette önemli olan isim Hazreti Davud Aleyhisselam. Ancak bu arada bir Hazreti Şamuyel Aleyhisselam var ki o da Beni İsrail'in tarihsel geçişinde bizim öğrenmemiz gereken isimlerden bir tanesi, peygamberlerin tarihi açısından ve bu akışı takip etmek babında. Hazreti Şamuyel Aleyhisselam'dan bahsediyor olacağız ancak yarın inşallah olacak bütün bunlar. Bugünlük kalın sağlıcakla.